Bir sabah uyanıyorsun. Gözlerini açıyorsun ama içindeki boşluk, göz kapaklarından daha ağır geliyor. Eskiden seni heyecanlandıran her şey. Artık sessiz. Sevdiğin insanlar, tutkuyla yaptığın şeyler, hayal ettiğin o hayat. Hepsi sanki senden uzaklaşmış gibi. Ve bir soru yankılanıyor zihninde. Hepsi bu kadar mı? Eğer bu cümleyi daha önce düşündüysen, yalnız değilsin. Ve belki de bu video, o sorunun arkasındaki gerçeği gösterecek. Hayatınızın ayrıcalığı, gerçekte olduğunuz kişi olabilmektir. Carl Jung. Bir sabah uyandığınızı, gözlerinizi açtığınızı ve içinizde rahatsız edici bir boşluk hissettiğinizi hayal edin. Bir zamanlar sana gerçek mutluluk veren şeyler. Sevdiğiniz aktiviteler. Bir zamanlar birlikte olduğunuz kişiler kalbinizi hoplattı. Tutkunuzu ateşleyen hobiler. Aniden kendinizi boş, heyecandan ve anlamdan yoksun hissedersiniz. Yatakta uzanıp hepsi bu kadar mı diye merak ediyorsunuz. Bir zamanlar canlı ve beklentilerle dolu olan hayatım nasıl bu sıkıcı, tekrarlayan rutine dönüştü? Eğer daha önce hiç bu rahatsız edici boşluğu hissettiyseniz, yalnız değilsiniz. Çoğumuzun fark ettiğinden daha yaygın. Gülümsemelerin, sosyal medya paylaşımlarının ve yoğun programların altında, sayısız insan hayatın kıvılcımını kaybettiği sinsi hissiyle sessizce boğuşuyor. İlk başta, bu hissi sadece can sıkıntısı, geçici bitkinlik veya işten ve günlük sorumluluklardan kaynaklanan stres olarak görmezden gelebilirsiniz. Kendinize bunun sadece bir evre olduğunu, sonunda yeni bir hobi, tatil veya belki de kariyer değişikliğiyle üstesinden geleceğinizi söylersiniz. Yine de, dikkat dağıtma girişimlerinize rağmen, boşluk bilincinizin köşesinde bir gölge gibi kalır. Peki ya bu boşluk kaçılacak bir şey değilse? 20. yüzyılın en derin düşünürlerinden biri olan İsviçreli psikolog Carl Jung, bu varoluş halini derinlemesine anlamıştı. Jung, bu coşku eksikliğini deneyimlediğimizde, bu derin anlamsızlık hissi, rastgele bir olay değil, bilinçaltı zihnimizden gelen acil bir sinyaldir. İçimizdeki temel bir şeyin değiştiğine ve kişisel dönüşüme doğru çağrıldığımıza dair güçlü bir işarettir. Tüm hayatımız boyunca toplum tarafından açıkça tanımlanmış yolları, mutluluk ve tatmin vaat eden yolları izlemeye şartlandırıldık. Çocukluğumuzdan itibaren belirli başarıları takip etmemiz öğretilir. İyi notlar, saygın bir kariyer, finansal istikrar, sosyal tanınma ve dışarıdan onayla tanımlanan başarı. Ve bir süre için bu formül etkili görünüyor. Toplumun bizim için belirlediği her dönüm noktasına ulaştığımızda heyecan, başarı ve gurur anları yaşıyoruz. Yine de, kaçınılmaz olarak, tüm kutuları işaretlemenin artık tatmin etmediği bir an gelir. Mutluluk getireceği söylenen her şeyi başarmamıza rağmen, içi boş hissederiz. Henüz tanımlayamadığımız bir şeyi özleriz. Bu anlarda, genellikle daha fazla dış dikkat dağıtıcı şey arama hatasına düşeriz. Bir şeyin, yeni herhangi bir şeyin kaybolan tutkuyu yeniden canlandıracağını umarız. Sonsuz kaydırma, yeni satın alımlar, dürtüsel deneyimler veya hatta sert yaşam değişiklikler. Bir sonraki arayışın sonunda neşemizi geri getireceğini düşünme. Ancak bu geçici çözümler asla uzun sürmez. Çünkü karşı karşıya olduğumuz şey bir uyarım eksikliği değil. Gerçek benliğimizden derin bir kopukluk. Jung, gerçek doğamızı keşfetmeye ve benimsemeye doğru derin ve çoğu zaman zorlu bir yolculuk olan bireyselleşme olarak bilinen güçlü bir kavram ortaya koydu. Hayat sıkıcı ve neşesiz hale geldiğinde bunun bir kaza olmadığını savundu. Bu, bir zamanlar bildiğimiz kendimizden daha büyük olduğumuzun bir işaretidir. Tıpkı bir yılanın artık uymadığı için derisini değiştirmesi gibi. Biz de yeni büyümeye yer açmak için modası geçmiş kimliklerimizi, inançlarımızı ve alışkanlıklarımızı değiştirmeliyiz. Ancak zor olan kısım burada. Eski bir kimliği değiştirmek kolay değildir. Uzun zamandır kaçındığımız gerçeklerle yüzleşmeyi ve derinlere gömdüğümüz korkuları, arzuları ve hayalleri kabul etmeyi gerektirir. Şu anda bir an durun ve düşünün. En son ne zaman gerçekten canlı, tamamen mevcut, ana tamamen dalmış hissettiniz? Belki de o kadar uzun zaman geçti ki, hatırlamak için bile zorlanıyorsunuz açıkça. Ya da belki de bu anlar dağınık, uzak ve olduğunuz kişiden kopuk görünüyor. Bu mesafenin nedeni basit ama derin. Artık en derin değerlerinizle, tutkularınızla ve gerçek benliğinizle uyumlu değilsiniz.
Gerçekten önemli olan şeylerden uzaklaştınız, bunun yerine toplumsal baskılar, aile beklentileri veya yargılanma korkuları tarafından yönlendiriliyorsunuz. Çoğu insan bu farkındalığa direnir çünkü derin bir iç gözlem gerektirir. Kendi düşüncelerinizle sessizce oturmayı, yoğun programlar ve bitmeyen dikkat dağıtıcı şeyler altında uzun süredir gizli kalmış rahatsız edici gerçeklerle yüzleşmeyi gerektirir. Günümüzün aşırı bağlantılı, hızlı tempolu dünyasında gerçek dinginlik nadirdir. Çoğumuz sessizlikten korkarız çünkü sessizlikte bastırılmış kaygılarımızla, karşılanmamış arzularımızla ve cevaplanmamış sorularımızla yüzleşmeliyiz. Ancak boşluktan korkmak yerine ileriye doğru yolumuzun tam da bu sessiz, rahatsız edici anlarda ortaya çıktığına inanıyordu. Ya bunu daha zengin, daha anlamlı bir hayata açılan bir kapı olarak benimsemeyi seçersek? Ya bu donukluk hissi, bu tutku eksikliği yanlış giden bir şey değilse, aksine büyüme. Bu yolculuğunuzun başlangıcı. Geçici rahatlamaya doğru değil, kalıcı doyuma doğru bir yolculuk. Hissettiğiniz boşluğun utanılacak veya korkulacak bir şey olmadığını fark etmenin zamanı geldi. Bu, içinizden gelen güçlü bir çağrıdır ve sizi en gerçek benliğinizle yeniden bağlantı kurmaya teşvik eder. Ve şimdi soru şu oluyor: bu çağrıya cevap vermeye hazır mısınız? Modern kültürümüz, dışsal başarıya, servete, statüye, üretkenliğe ve görünüşe amansızca vurgu yapar. Çocukluğumuzdan itibaren, anlamlı bir şekilde yaşamak için sürekli olarak ölçülebilir başarıların peşinden koşmamız gerektiği öğretilir. Toplum, önceden tanımlanmış rollere uymamız, öngörülebilir yolları izlememiz ve başkalarının onayladığı hayatlar yaşamamız için bizi ödüllendirir. Yüzeyde, bu yollar tatmin edici görünür. Ancak altta, genellikle zayıf temeller üzerine güzelce dekore edilmiş evler inşa etmişiz gibi boş hissetmemize neden olurlar. Zamanla, çatlaklar belirmeye başlar ve temel bir şeyin eksik olduğunu ortaya çıkarır. Bu boşluk hissi bir kusur veya kişisel başarısızlık değildir. Aksine, bir uyanıştır. Carl Jung, bu tür deneyimleri psikolojik gelişim. Kendimizi kopuk ve hayattan ilhamsız hissettiğimizde, bunun iç dünyamızla, hayaller, arzular, sezgiler ve amaçlar dünyasıyla bağlantımızı kaybettiğimizin bir işareti olduğuna inanıyordu. Dışsal onay arayışımızda, içsel ihtiyaçlarımızı ihmal ettik, gerçek benliğimizi beklentiler, yükümlülükler ve korkular katmanlarının altına bastırdık. Rahatsız edici gerçek şu ki, birçok insan bu farkındalıktan kaçmak için yıllar hatta 10 yıllar harcıyor. Rahatsızlığı uyuşturmak için dikkat dağıtıcı şeylere, bitmek bilmeyen kaydırmalara, sürekli eğlenceye, yüzeysel ilişkilere veya maddi eşyalara yöneliyorlar. Ancak dikkat dağıtıcı şeyler geçici çözümlerdir. Boşluk her zaman eskisinden daha güçlü ve daha kalıcı bir şekilde geri döner. Neden? Çünkü sorun dışsal değil, içsel. Çözüm bir sonraki terfide, yeni ilişkide, egzotik tatilde veya parlak alışverişte bulunmaz. İçimize dönmekte, görmezden geldiğimiz, ihmal ettiğimiz veya unuttuğumuz kendimizle yeniden bağlantı kurmakta bulunur. Peki, tam olarak neyden kaçıyorsunuz? Belki de yaşadığınız hayatın artık gerçekte kim olduğunuzu yansıtmadığının farkındalığıdır. Belki de bu, pratikliğin altına gömdüğünüz hayalleri, yargılarınız yüzünden bastırdığınız arzuları veya öz şüpheleriniz yüzünden görmezden geldiğiniz potansiyeli keşfetme korkusudur. Yüzeyin altında ne varsa, bir şey kesindir. Bu gerçeklerle yüzleşene kadar, gerçek tatmin elde edilemez kalacaktır. Carl Jung, gerçek dönüşümün iç gözlemle, öz farkındalığa doğru cesur bir adım atarak ve kimliklerimizin temellerini sorgulayarak başladığını ileri sürmüştür. Bu, zor ve dürüst sorular sormayı içerir. Başka kimse izlemiyorken ben kimim? Başkalarının beklentileri ve fikirlerinin ötesinde benim için gerçekten önemli olan nedir? Kendimden bile gizlediğim hayallerim nelerdir? Bu tür sorular rahatsız edici, hatta acı verici gelebilir. Ancak bunlar esastır. Çünkü kendinizin bu gizli yönleriyle yüzleştiğinizde, güçlü bir şey olmaya başlar. Özgünlüğünüzü geri kazanırsınız, olduğunuz canlı özünüzle yeniden bağlantı kurarsınız. Bu süreç, mevcut hayatınızdaki her şeyi atmakla ilgili değildir. Aksine, gerçek benliğinizle gerçekten neyin uyumlu olduğunu yeniden keşfetmekle, artık size hizmet etmeyen her şeyi bırakmakla ilgilidir. Yeni ilgi alanlarını keşfetmek,
Hayata yeniden derinlemesine dahil olmak ve ruhunuzla gerçekten yankılanan şeylerde neşe bulmak için alan yaratmakla ilgili. Bu yolculuğu benimsediğinizde, kendinizi daha mevcut, daha ilgili ve daha canlı bulacaksınız. Artık geçici mutlulukların peşinde koşmuyorsunuz, gerçek anlamı deneyimliyorsunuz. Yine de bu yolu benimsemek, özellikle de anında tatmine bağımlı bir dünyada, zorludur. Modern toplum, durgunluğu, düşünmeyi ve sessiz tefekkürü engelliyor. Her zaman üretken, eğlenen veya meşgul olmamız gerektiğine inanmak üzere şartlandırılmış uyaranlarla bombardımana tutuluyoruz. Yine de, paradoksal olarak, en büyük içgörülerimizi ve gerçeklerimizi tam olarak sessizlik, düşünme ve durgunluk anlarında keşfediyoruz. Merak, can sıkıntısının ve durgunluğun panzehiridir. Hayata öngörülebilir ve rutin bir şey olarak yaklaşmak yerine, her günü ne kadar küçük veya basit olursa olsun yeni bir şeyi keşfetme fırsatı olarak görün. Merakı, heyecanı ve keşfi yeniden canlandırır. Bunlar tatmin edici bir yaşam için gerekli niteliklerdir. İlgi alanlarınızı yararlı veya üretken oldukları için değil, sadece çünkü sizi büyülüyorlar. Keşfetmenin sevinci kendi başına tutkuyu yeniden alevlendirebilir ve hayatın gerçekte ne kadar sıra dışı olduğunu hatırlatabilir. Üçüncüsü, daha derin değerlerinizle ve önceliklerinizle yeniden bağlantı kurun. Toplumsal beklentilerin veya dışsal doğrulamanın ötesinde sizin için gerçekten neyin önemli olduğunu düşünün. Temel değerlerinizi düşünün. Sevgi, yaratıcılık, özgünlük, katkı, macera ve günlük seçimlerinizin bu değerlerle nasıl uyumlu olduğunu inceleyin. Genellikle boşluk hissi, eylemlerimizin gerçekten önemsediğimiz şeyleri yansıtmaması nedeniyle ortaya çıkar. Hayatınızı özgün değerleriniz etrafında yeniden düzenleyerek, deneyimlerinize doğal olarak geri akan amacı ve anlamı yeniden keşfedeceksiniz. Son olarak, dönüşümü bir varış noktası yerine devam eden bir yolculuk olarak benimseyin. Gerçek büyüme bir anda gerçekleşmez. Tutarlı öz farkındalık ve kasıtlı eylem yoluyla kademeli olarak ortaya çıkar. Dönüşüm nadiren doğrusaldır. Yol boyunca aksilikler, şüpheler ve belirsizlikler yaşayacaksınız. Ancak her engel, anlayışınızı derinleştirmek, kararlılığınızı güçlendirmek ve amacınızı geliştirmek için bir fırsattır. Attığınız her adım, küçük olanlar bile, sizi gerçek tatmine, özgün yaşama ve daha derin bir neşe duygusuna yaklaştırır. Bu noktada, ya tüm bunları denediğim halde hala tıkanmış hissediyorsam, diye merak ediyor olabilirsiniz. Ya anlamla yeniden bağlantı kurmak için gösterdiğim en iyi çabalara rağmen boşluk devam ederse? Bunu soruyorsanız, derin bir içgörüyü hatırlayın. Boşluk, düzeltilmesi gereken bir şey değildir. Yaşam döngülerinin doğal bir parçasıdır.